25 Mart 1944 gecesi. Kaçması imkansız olan bir esir kampında alarmlar çalmaya başladı. Sayım yapıldığında ise 76 mahkumun kaçtığı anlaşıldı. Esirler yıllar boyunca gardiyanların ayaklarının altında tüneller kazmış, sahte belgeler hazırlamış, sivil kıyafetler dikmiş ve çıkardıkları tonlarca kumu fark edilmeden gizlemişlerdi. Saatler içinde bütün yollar kapatıldı, tren istasyonları tutuldu ve tarihin en büyük insan avlarından biri başladı. Peki yüzlerce mahkum Almanları yıllarca nasıl kandırmıştı ve bu kaçış neden onlarca insanın hayatına mal olmuştu? Bu videoda kaçmayı başaran 76 mahkumun ve bunun bedelini hayatıyla ödeyen onlarca insanın hikayesine tanık olacaksınız. O zaman hazırsanız başlayalım. Önce sizlere bu kampı ve buradan kaçmanın neden imkansız kabul edildiğini anlatmam gerekiyor. 1942'ye geldiğimizde Almanların başı ciddi anlamda dertteydi. Avrupa semalarında düşürdükleri düşman pilotlarını toplayıp esir alıyorlardı. Ama bu adamlar sıradan askerler değildi. Aralarında daha önce kaçmayı denemiş, pes etmeyen tecrübeli subaylar vardı. Üstelik her kaçış girişimi Almanlara büyük bir yük getiriyordu ki kaçanları aramak haftalar sürüyor, yüzlerce asker ve polis sırf bu yüzden cepheden çekilmek zorunda kalıyordu. Sonunda Almanlar kesin bir çözüm bulmaya karar verdi. Kaçılması imkansız bir kamp inşa etmek. Bugün Polonya sınırları içinde kalan Sagan kasabasında kaçışları engellemek için özel olarak tasarlanan Stalag-Luft 3 kampı kuruldu. Buraya özellikle düşman hava kuvvetlerine mensup, daha önce kaçmayı deneyen ve firar etme ihtimali yüksek subaylar getiriliyordu. Bu kamp Almanların gözünde tam anlamıyla bir kale gibiydi. Her sırada 5 kulübe olmak üzere 3 sıra halinde sistematik bir düzende yerleştirilmiş 15 tek katlı ahşap kulübe bulunuyordu. Esirlerin kaldığı ahşap kulübeler doğrudan toprağın üzerine kurulmamıştı. Hepsi yerden yaklaşık 1 metre yükseltilmişti. Böylece gardiyanlar kulübelerin altını kolayca görebilecek, gizlenmeye çalışılan bir tünel girişini hemen fark edebilecekti. Yer üstünden kaçmaksa neredeyse intihar demekti. Kampın iç kısmını bir uyarı teli çevreliyordu. Onun hemen arkasında ise 10 metre yüksekliğinde çift sıra dikenli teller bulunuyordu. Çevredeki gözetleme kulelerinde ise silahlı gardiyanlar gece gündüz nöbet tutuyordu. Uyarı telini geçen herkes için vur emri verilmişti. Peki yer üstünden kaçamıyorsanız ne yaparsınız? Tabii ki yerin altından gidersiniz. Fakat Almanlar bunu da düşünmüştü. Kamp özellikle tünel kazmayı zorlaştıracak bir araziye kurulmuştu. Yüzeyde koyu gri bir toprak tabakası vardı. Hemen altında ise parlak sarı, gevşek bir kum uzanıyordu. Tünelden çıkarılan tek bir avuç kum bile yüzeye döküldüğünde hemen göze çarpıyordu. Üstelik bu kum kolayca çöküyor, kazılan tünelleri son derece tehlikeli hale getiriyordu. Ama Almanlar bununla da yetinmemişti. Tel örgülerin çevresine yer altındaki kazı seslerini duyabilmek için sismik mikrofonlar yerleştirmişlerdi. Esirlerin fark edilmeden tünel kazabilmesi için yalnızca sessiz olmaları yetmeyecekti. Mikrofonların menzilinin altına inmeleri gerekiyordu. Yani kampın üstü silahlarla, altı ise kum ve mikrofonlarla korunuyordu. Bütün bu teknik önlemlerin yanında bir de tabii ki insan faktörü vardı. Mahkumların gelincik adını verdiği özel muhafızlar günün her saati koğuşlarda arama yapıyordu. Yatakların altına bakıyor, döşemeleri kontrol ediyor ve en ufak şüpheli hareketi bile araştırıyorlardı. Çünkü tünel kazmak kadar o tünelin çökmesini önleyecek ahşabı bulmak da büyük bir sorundu. Esirler bunun için yatak tahtalarını, masaları ve sandalyeleri sökmeye başladı. Büyük kaçış tamamlandığında ise tünellerde yaklaşık 4000 yatak tahtası kullanıldığı ortaya çıkacaktı. Üstelik bu ilk denemeleri de değildi. Almanlar daha önce onlarca tünel girişimini ortaya çıkarmıştı. Özgürlüğe kavuşmak için bir firarinin ya İsveç'e 400 kilometre ya da İsviçre sınırına 640 kilometre yol kat etmesi gerekiyordu. Akıcı Almanca konuşamıyorsanız bunu yapmak çok zordu. O yüzden bu kamp her açıdan kaçılması imkansız bir yerdi. Ama bu kaçışı başaracak olan adam daha bu kampa gelmemişti.
Ekim 1942'de kampa yeni bir savaş esiri getirildi. Filo komutanı Roger Baschel. Akıcı bir şekilde Almanca ve Fransızca konuşabilen, daha önce birkaç kez Almanların elinden kaçmayı başarmış birisiydi. Kampa adımını attığı ilk gün dikkatini çeken bir şey oldu. Buradaki esirler kaçmaya çalışıyordu ama herkes bunu kendi başına yapıyordu. Kimisi tek başına tüneller kazıyor, kimisi tel örgülerini aşmaya çalışıyor, kimisi de sahte kimlik hazırlıyordu. Baschel bunun işe yaramayacağını hemen anlamıştı. Eğer gerçekten başarılı olacaklarsa bunu organize bir şekilde yapmaları gerekiyordu. Hiç vakit kaybetmeden kamptaki bütün kaçış faaliyetlerini tek bir çatı altında topladı. Bu gizli organizasyona ise X örgütü adını vermişti ve doğal olarak kendisi de bundan sonra Büyük X olarak anılacaktı. Herkesin yeteneklerine göre onlarca farklı ekip kurmuştu. Bir grup yalnızca tünel kazıyordu. Bir grup sahte belgeler hazırlıyor, bir grup ise haritalar çiziyordu. Terziler sivil kıyafetler dikiyor, mühendisler de yeni aletler tasarlıyorlardı. Diğerleri ise Alman gardiyanların her hareketini saatlerce izleyip raporluyordu. Kampın içinde adeta görünmez bir fabrika kurulmuştu. Ama Baschel'ın en büyük sürprizi henüz gelmemişti. Tek bir tünel kazmayacaklardı. Aynı anda 3 farklı tünel açacaklardı. Kod isimleri ise Tom, Dick ve Harry olacaktı. Plan dahiyaneydi. Almanlar bir tüneli bulursa diğerinden devam edeceklerdi. İkisini bulurlarsa bu kez bütün planın çöktüğünü sanacaklardı. Oysa 3. tünel sessizce ilerlemeye devam edecekti. Ancak asıl mesele bu tünellerin girişlerini Almanlardan gizleyebilmekti. Ton tünelinin girişi 123 numaralı kulübedeki bacanın hemen yanına saklanmıştı. Baca gardiyanların kulübenin altını görmesini zaten zorlaştırıyordu. Esirler zemine tam oturan beton bir kapak yaptı. Kenarlarını kiliyle kapattı, üzerine toz serpti ve çöp kutularını yerleştirerek girişi tamamen görünmez hale getirdi. Dik tünelinde ise kampın drenaj sistemi kullanıldı. Giriş banyo bölümündeki giderin altına gizlenmişti. İşleri bittiğinde metal ızgarayı tekrar yerine koyuyorlardı. Bu sayede bütün tünel gizlenmiş oluyordu. Harry ise en ustaca hazırlanan tüneldi. Giriş doğrudan sobanın altındaydı. Esirler fayansları söküp ahşap bir levhaya yapıştırdı. Levhayı menteşelerle sabitledi ve sobaya gizli kulplar ekledi. Böylece soba içinde ateş yanarken bile birkaç saniye içinde kenara çekilebiliyordu. İşleri bittiğinde üzerine biraz kül serpmeleri yeterliydi. Almanlar her gün o sobanın yanından geçiyorlardı ama altındaki tünelden haberleri bile yoktu. Fakat gizli girişler tek başına yeterli değildi. Asıl zorluk yerin altındaydı. Almanların yer altındaki dinleme sistemlerine yakalanmamak için tüneller yaklaşık 9 metre derine indirildi. Geçitler ise yalnızca 60 santimetre genişliğindeydi. Bir insan ancak emekleyerek ilerleyebiliyordu. Bir süre sonra yeni bir sorun ortaya çıktı. Havasızlık. Bunun üzerine mahkumlar masa tenisi raketleri, hokey sopaları ve sırt çantalarından bir hava pompası yaptı. Temiz hava ise 1400'den fazla süt kutusunun birbirine bağlanmasıyla oluşturulan borular aracılığıyla tünellere taşındı. Ve daha sonra bir başka problem daha çıktı. Tüneller her an çökebilirdi. Bunun için yataklarını sökmeye başladılar. Kaçış tamamlandığında tünellerin içinde yaklaşık 4000 yatak tahtası ve 90 ranza çerçevesi kullanıldığı ortaya çıkacaktı. Ama hala çözmeleri gereken son bir problem vardı. Belki de hepsinden daha zor bir sorun. O sorun ise tonlarca sarı kumdu. Esirler bunun için yatak tahtalarından ray sistemi kurdu. Küçük ahşap vagonlarla kumu tünelin girişine kadar taşıdılar. Fakat kumu taşımak sorunun sadece yarısıydı. Asıl mesele Almanlara fark ettirmeden tonlarca kumu nasıl gizleyeceklerdi. Tüneller uzadıkça kum sorunu giderek büyüyordu. Yerin yaklaşık 9 metre altından çıkarılan bu parlak sarı kumu kampın içinde saklamak neredeyse imkansızdı. Çünkü kampın zemini gri renkteydi. Yere dökülen tek bir avuç kum bile uzaktan fark ediliyordu. Ama bundan önce çözmeleri gereken başka bir problem daha vardı. Bu tonlarca kumu tünelin içinde
nasıl taşıyacaklardı? İlk başlarda kumu ve malzemeleri kovalarla taşıyorlardı. Ancak tüneller uzadıkça bu yöntem hem çok yavaşlatıyor hem de büyük zaman kaybına neden oluyordu. Bunun üzerine mahkumlar tünellere yatak tahtalarından dar raylar döşedi. Gramofon yaylarından yaptıkları tekerlekleri ve eski soba parçalarından çıkardıkları dingilleri kullanarak küçük ahşap vagonlar ürettiler. Bu küçük vagonlar daha sonra hem kumu hem de tünelde çalışan mahkumları taşımak için kullanılacaktı. Çıkarılan kum ve gerekli malzemeler bu raylı sistem sayesinde tünelin bir ucundan diğer ucuna çok daha hızlı taşınabiliyordu. Fakat asıl sorun şimdi başlıyordu. Bu yüzlerce kilo sarı kumu Almanlara fark ettirmeden nasıl yok edeceklerdi? İlk zamanlarda kumu çoraplarının ve pantolon paçalarının içine doldurup kampın içinde yürürken azar azar yere döküyorlardı. Ancak tüneller ilerledikçe bu yöntem yetersiz kalmaya başladı. Her gün yüzlerce kilo kum çıkıyordu. Bunun üzerine çok daha zekice bir çözüm geliştirdiler. Eski kumaşlardan küçük torbalar diktiler ve bunları pantolonlarının içine bağladılar. Yürürken ipi hafifçe çektiklerinde torbanın altındaki küçük delik açılıyor, kum adım adım yere dökülüyordu. Kampta dolaşan onlarca mahkum sayesinde kum kampın farklı noktalarına fark edilmeden yayılıyordu. Mahkumlar bu düzeneye kendi aralarında penguen adını vermişti. Çünkü yürürken gerçekten de penguen gibi sallanıyorlardı. Yine de aylar geçtikçe risk giderek büyüyordu. 1943 yılının Eylül ayında bir Alman gardiyan kampın içinde göze çarpan o sarı kumu fark etti. Bu küçük ayrıntı Almanların şüphelenmesi için yeterliydi. 8 Eylül sabahı 123 numaralı kulübede ani bir arama başlatıldı. Gardiyanlardan biri zemini kontrol ederken neredeyse gizli kapağın içine düşüyordu. Tom tüneli bulunmuştu. Almanlar tüneli hemen imha etmemişti. Önce içeriği detaylı şekilde fotoğrafladılar ve ardından patlayıcılarla tüneli tamamen kullanılmaz hale getirdiler. Aylar süren emek birkaç dakika içinde yok olmuştu. İlk bakışta bütün plan çökmüş gibi görünüyordu. Ama Roger Bashel tam da bunun için 3 farklı tünel kazdırmıştı. Dick ve Harry hala gizliydi. Üstelik Almanlar bütün kaçış planını engellediklerini düşündükleri için bir süre rahatlamıştı. Bashel ise hiçbir riske girmek istemiyordu. 1943 kışının başlarında çalışmaları yavaşlatmıştı. Bu sırada Dick Tüneli'nin çıkış yapması planlanan bölgeye Almanlar yeni yapılar inşa etmeye başladı. Böylece Dick artık kaçış için kullanılamaz hale geldi. Bashel bunun üzerine bütün gücün Harry Tüneli'ne aktarılmasına karar verdi. Ancak Dick Tüneli Harry'den çıkarılan sarı kum için dev bir yeraltı deposuna çevrildi. Böylece karlı kaplı zemine kum dökmeden kazıya devam edebileceklerdi. Bütün kazı ekibi Harry'e geçmişti. Harry'nin kampın dışındaki ormanlık alana ulaşabilmesi için yaklaşık 110 metreden fazla olması gerekiyordu. Ve Mart 1944'ün başına gelindiğinde Harry yaklaşık 112 metre uzunluğa ulaşmış, dikenli tellerin ve hücrelerin altından geçerek ana çevre çitini aşmıştı. Artık geriye yalnızca yüzeye açılacak son çıkış kalmıştı. 14 Mart günü mahkumlar yukarıya doğru kazmaya başladı. Fakat o sırada kimsenin fark etmediği büyük bir sorun vardı. Yaptıkları hesapta küçük bir hata olmuştu. Tünel planladıkları gibi ormanlık alanın içine değil, ağaç çizgisinden yaklaşık 10 metre önce sona eriyordu. Kaçış gecesi geldiğinde bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu anlayacaklardı. Kaçış tarihi yaklaştıkça kampta hummalı bir hazırlık başlamıştı. Mahkumlar yardım etmeye veya rüşvet almaya hazır bazı Alman muhafızlara sigara, çikolata ve erzakları karşılığında gizlice takas yapıyordu. Bu yolla fotoğraf makineleri, resmi belge örnekleri ve kaçış işlerine yarayacak çeşitli malzemeleri elde ettiler. Belge sahteciliğinden sorumlu ekip kaçacak esirlerinin fotoğraflarını çekti. Ardından sahte kimlikler, seyahat izinleri ve kontrol noktalarında kullanılacak evraklar hazırlanmaya başlandı. Diğer etrafta terziler durmadan çalışıyordu. Üniformalar sivil ceketlere dönüştürülüyor, pijamalar gömlek olarak yeniden dikiliyor, askeri botlar ise sıradan ayakkabılara benzetiliyordu. Çünkü amaç yalnızca kampın dışına çıkmak değildi. Almanya'nın içinde dikkat çekmeden yolculuk edebilmekti. Planın farklı aşamalarında yaklaşık 600 esir görev almıştı. Ancak Bashel bir gecede en fazla 200 kişinin
tünelden geçebileceğini biliyordu. İlk 60 sıra iyi Almanca konuşabilen ve daha önce kaçış tecrübesi bulunan mahkumlara verilmişti. Kalan 140 kişi ise kura ile seçilen kişiler olmuştu. Geriye sadece ise kaçış gecesini beklemek kalmıştı. 24 Mart 1944. Yaklaşık 1,5 yıl süren hazırlığın ardından beklenen o gün gelmişti. Başıl'ın bu geceyi seçmesinin iki önemli nedeni vardı. İlki, gökyüzünde ay yoktu. Bu sayede gözetleme kulelerindeki muhafızların kampın dışını görmesi çok daha zor olacaktı. İkincisi ise kampın en dikkatli muhafızlarından biri olan esirlerin lastik boyunlu lakabını taktığı onbaşı Karl Grize'nin o gece nöbette olmamasıydı. Akşam saatlerinde bir esir koğuşları tek tek dolaşarak herkese haber verdi. Artık beklenen an gelmişti. Kaçacak esirler sessizce 104 numaralı kulübede toplandı. Burada son kez sahte belgelerini, sivil kıyafetlerini, pusulalarını, haritalarını ve yanlarına alacakları erzakları kontrol ettiler. Herkes yerini almıştı ve ilk esir Harry tüneline girdi. Ancak dışarı çıkmak sandıkları kadar kolay değildi. Tünel o kadar dardı ki içeride yalnızca tek kişi hareket edebiliyordu. Esirler yüzüstü uzanarak raylı sistemin üzerindeki küçük vagonlara biniyordu. Ardından tünelin belirli noktalarında bekleyen mahkumlar bu vagonları halatlar yardımıyla bir sonraki bölüme çekiyordu. Böylece her esir adım adım çıkış noktasına doğru ilerliyordu. Son durakta ise başka bir mahkum onları karşılıyor ve yüzeye çıkmaları için doğru anı bekliyordu. Çünkü tünelden çıkmak kadar çıkış kapağını açmak da büyük bir riskti. İlk çıkan esir son toprak tabakasını kaldırıp dışarı baktığında kimsenin beklemediği bir gerçekle karşılaşmıştı. Tünel ormanın içine değil, ormana yaklaşık bir otobüs boyu kala sona eriyordu. Bu çok büyük bir sorundu. Normal plana göre tünelden yaklaşık her dakikada bir kişinin çıkması hedefleniyordu. Ancak açık alandaki bu 10 metrelik mesafe yüzünden artık herkes sırayla gönderilemezdi. İlk çıkan mahkum hızla ormana koştu ve çevreyi gözetlemeye başladı. Ardından çıkış kapağıyla ağaçların arasına uzanan bir ip sistemi kuruldu. Mahkum ortamın güvenli olduğundan emin olduğunda ipi çekerek tünelin çıkışındaki mahkuma gelebilirsin diye sinyal veriyordu. Ancak o işaret geldikten sonra sıradaki esir yüzeye çıkıyor, açık alandan koşarak ormana ulaşıyordu. Bu yöntem yakalanma riskini azaltıyordu ama kaçışı korkunç derecede yavaşlatmıştı. Dakikada bir kişiyi çıkarmayı planlarlarken artık sadece 4-5 dakikada bir mahkum dışarı çıkabiliyordu. Normal şartlarda yaklaşık 200 kişinin kaçması planlanıyordu. Ama bütün aksiliklere rağmen kaçış saatler boyunca devam etmişti. Saat sabah 4:55'e kadar 76 savaş esiri Harry tünelinden çıkmayı başarmıştı. Sırada 77. kişi vardı. Ancak ormandaki gözcüden henüz güvenli olduğuna dair ip sinyali gelmemişti. Buna rağmen 77. esir beklemek yerine dışarı çıkmaya çalıştı. Tam o sırada çitin dışında devreye gezen bir Alman muhafız onu hemen fark etti ve muhafız bağırarak alarm verdi ve o büyük kaçış bir anda sona erdi. Tünelin içinde bekleyen diğer mahkumlar ise geri dönmek zorunda kaldı. 76 kişi kampın dışına çıkmıştı ama şimdi onları tarihe geçecek bir insan avı bekliyordu. 76 mahkum artık kampın dışındaydı ama Roger Başıl'ın planı yalnızca esirleri kaçırmak değildi. O yüzlerce Alman askerini ve polisini cepheden çekip bu kaçakların peşine düşürmek istiyordu. Böylece Almanlar günlerce büyük bir insan avıyla uğraşacak, cephedeki müttefik kuvvetleri ise önemli bir avantaj kazanacaktı ve tam da Başıl'ın istediği olmuştu. Kaçışın fark edilmesiyle birlikte tren istasyonları abluk altına alındı. Yollar kapatıldı. Alman askerleri, polisler ve Gestapo ekipleri ülkenin dört bir yanına dağıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük insan avlarından biri resmen başlamıştı. 76 esir önceden hazırlanan plana göre küçük gruplara ayrıldı. Kimileri trenlere binerek sınırı geçmeye çalıştı, kimileri ise kilometrelerce yolu yürüyerek kat etti. Hepsinin üzerinde
Ellerinde sahte kimlikler, seyahat izin belgeleri, haritalar ve pusulalar vardı. Fakat kağıt üzerindeki o kusursuz plan gerçek hayatta işlemiyordu. Kontroller her geçen saat artıyor, tren istasyonları tek tek aranıyor, şüpheli görülen herkes sorgulanıyordu. Kaçan esirler günler boyunca Almanya'nın dört bir yanında saklanmaya çalıştı. Ancak çoğu birkaç gün içinde yakalanmıştı. Roger Başıl da onlardan biriydi. Büyük kaçışın mimarı artık yeniden Almanların elindeydi. 76 kaçaktan 73'ü yakalanmıştı ve sadece 3 kişi kaçmayı başarmıştı. Norveçli pilotlar Jens Müller ve Per Bergstad sahte kimlikleri sayesinde trenlerle kuzeye ulaştı. Daha sonra İsveçli denizcilerin yardımıyla bir yük gemisine gizlice binerek İsveç'e kadar kaçmayı başardılar. Üçüncü isim ise Hollandalı pilot Bram van der Stok'tu. Direniş örgütlerinin yardımıyla Hollanda, Belçika ve Fransa üzerinden ilerleyip aylar süren zorlu yolculuğunun ardından İspanya'ya ulaştı ve oradan İngiltere'ye geçti. Büyük kaçıştan kurtulabilen sadece bu 3 kişiydi. Yakalanan esirleri ise felaket bir son bekliyordu. Hitler bu kaçışın diğer esirlere örnek olmasını istemiyordu. Gözdağı vermek için yakalanan esirlerden 50'sinin infaz edilmesini emretmişti. Sonraki günlerde Naziler bu subayları küçük gruplar halinde kamptan çıkardı. Onlara başka bir kampa götürülecekleri söylendi. Fakat araçlar ıssız yollarda ve ormanlık alanlarda durduruldu. Esirler araçtan indirildi ve hiçbir yargılama yapılmadan kurşuna dizildi. Öldürülenler arasında büyük planın mimarı Roger Başıl da vardı. Savaşın ardından İngiliz soruşturmacılar bu infazların peşini bırakmamıştı. Olaya karışan Nazi görevlileri tek tek tespit edildi. Yargılamalar sonucunda ise bir kısmı idam edildi, diğerleri ise uzun yıllar hapis cezası aldı. Bu inanılmaz kaçış hikayesi yıllar sonra Steve McQueen'in başrolünü üstlendiği Büyük Kaçış filmiyle tüm dünyaya ulaştı ve sinema tarihinin en ikonik savaş filmlerinden biri haline geldi. Ve bugün hala 2. Dünya Savaşı'nın en cesur kaçış hikayelerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. Günümüzde ise Stalag-Luft 3 kampının bulunduğu yerde hayatını kaybeden 50 savaş esirinin anısını yaşatan bir anıt bulunuyor. Bu haftalıkta benden bu kadar dostlar. Eğer bu içerik ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Hepsini okuyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.